Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bere modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Beremiz gerçekten çok şık, çok güzel bir modeli var ve bu model oldukça da kolay bir model. Böyle hemen ör çık ayarında bir model arkadaşlar. Bu ipe de gerçekten çok yakıştı, bu renge de çok yakıştı. İstediğiniz renklerde tabii ki kullanabilirsiniz. Ben 100 gramlık 100 gram 250 metrelik bir bebe yünü tercih ettim ve yetişkin boy çalıştım ve bir yumak kullandım. Bir yumaktan çıktı. Sizler istediğiniz orta kalınlıkta ipliklerle yapabilirsiniz. Koton ipliklerle de yapabilirsiniz. Tamamen tercih size bağlı. Videomun içerisinde hemen başlangıcında kaç yaşa kaç santimle başlamanız gerektiği ile ilgili tüm bilgileri veriyorum. Yetişkin boy ölçüsü, işte 0-3 ay boy ölçüsü, bere ölçüm tablosu da veriyorum size. O tabloya göre kaç santim başlamanız gerektiği ile ilgili tüm bilgiler en ince ayrıntısına kadar mevcut arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Hemen bu tanıtımdan sonraki başlangıç kısmında hepsini veriyorum. Tığ olarak da şöyle göstereyim. 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullanıyorum arkadaşlar. Kullandım. Bu bereme uygun da bir tane de atkı çalışması yaptım. Atkıyla gerçekten çok şık, çok güzel bir takım oldu. Bakın model ne kadar güzel durdu bu iplikte. Ben çok beğendim. Ve örümü de çok kolay dediğim gibi. Şimdi isterseniz beremizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar beremizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle 58 tane zincir çekerek başladım. Benim 58 tane zincirim 28 santime denk geldi. Şu anda bu çekmiş olduğumuz zincir bizim baş yüksekliğimiz. Şimdi yetişkin olarak yapıyorum ben. Yetişkin bir erkek kadın yükseklik ölçüsü 22 santim. Ama beremizin ön kısmından yukarıya doğru bir katlama olacağı için ben 6 fazlasını alarak 28 santim yaptım. Şimdi sizlere yaş gruplarına göre nasıl yapılacağının ölçülerini şöyle vereyim. İsterseniz böyle bir ekran resmini, ekran görüntüsünü alın. Yaş gruplarına göre bere yükseklik ölçüleri ve baş çevresi ölçüleri bunlar. Şimdi bakın. Ben yetişkin olarak çalıştığımı söylemiştim. 21-23 santim ortasını alıyorum ve 22 santim olarak ölçümü yapıyorum. 22 santim katlama kısmını da hesaplayıp 6 santimlik bir kısım üzerine ekliyorum. 22 artı 6 28. Şimdi 0-3 ay 3-6 aydan bahsedelim. Mesela bunların 0-3 ayın 14 santim. Burada 6 santimlik bir fazlalık almıyoruz. 4 santimlik bir fazlalık alıyoruz. Çünkü zaten bu 0-3 ve 3-6 ay çocuk kafası küçük. 6 santimlik bir yukarı kıvrılma çok fazla olacağı için 4 santimlik bir kısım alıyoruz. Yani 14 santim ise berenin yüksekliği 14 artı 4 18 santimlik bir yükseklik alacağız. 16 santim ise 20 santimlik bir yükseklik alacağız arkadaşlar. Yine 6-12 ay içinde 17 santim ise 21 santimlik bir yükseklik alacağız. Bir yaştan sonra bu yüksekliği 6 santime çıkarabiliriz. Yani 6 santim fazlasını yaparak beremizin zincirini o şekilde, santimini o şekilde ayarlayabiliriz. Mesela 2-3 yaş 18 santim 6 santim eklediğimizde 24 santim yapar. Bunun gibi buradaki santimlere göre yüksekliğinizi ayarlamanız gerekiyor. Evet, şimdi dediğim gibi 58 tane zincir çektim. Bir tane de fazladan zincir çekeceğim. Çünkü bunun üzerinde 58 tane ilmeğim olması gerekiyor. Yetişmesi için bir tane de fazladan çektim. Zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin arkadaşlar. Şöyle kenarda bir zincir çekim size göstereyim nasıl yapmanız gerektiğini. Şimdi bakın şöyle hafifçe ilmeğimi uzatıyorum. Bakın şöyle hafifçe uzatıyorum. Yani çektikten sonra şöyle sıkıştırmıyorum. Bu şekilde sıkıştırmıyorum. O zaman çok sıkı zincirleriniz olur. Ne yapıyoruz? Şöyle elimizi oldukça gevşek bir şekilde bırakıyoruz. Hiç kasmıyoruz ve zincirlerimizi çekiyoruz. O zaman işte böyle esneyen zincirlerimiz oluşmuş olacak. Evet, şimdi bunun üzerine şimdi 58 tane ilmeğim olacak dedim. Bunun 52 tanesi çakma trabzan olacak. 5 tanesi de kaydırma olacak arkadaşlar. Bunun için şimdi
İpimi doluyorum. Önce 52 tane çakma trabzanımızı yapacağız. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın şu ilmeklerimizin şöyle değil de, yani şu alt kısmına değil de üstteki tek kanadından, yani şuradan bakın, tek kanadından alıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde çıkardım. İpimi doluyorum. Yandakine geçtim. Bunu da yine bakın şurada tek kanadından alıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. Yandakine geçiyorum. Yine tek kanadından, bu zincir boyunca hep bu şekilde tek kanadından alarak devam ediyoruz. Bunu yapma sebebimiz, yani tek kanattan alma sebebimiz bu kısmı şöyle esneyen bir yapıda olması. Eğer ikili olarak alırsak, yani şu şekilde alırsak zincirimiz kasar. Yani böyle sert çekemeyiz. Sıkı bir zincirimiz olur. Sıkı, ilk başı sıkı olur. O yüzden bu şekilde yaparsak daha gevşek ve daha muntazam olur arkadaşlar. Bakın ipimi doluyorum. Yandakini yine tek kanadından aldım. Dediğim gibi 52 tane çakma trabzan yapacağım. Diğer yaş gruplarında da kaç tane ilmeğiniz varsa son 5 tanesini ayırın arkadaşlar. Son 5 tanesi, son 5 ilmeğimiz kaydırma olması gerekiyor. Neden kaydırma yapıyorum o başta? Çünkü tepe kısmının toplanmasını istiyorum. Yani hepsi aynı hizada geldiğinde böyle birleştirirken hoş bir görüntü olmuyor. Onu biraz bayağı bir düzeltmek gerekiyor. Ama ben böyle bu beremde bu şekilde çalıştım. Ve hiçbir şekilde bir marullanma, hani alt kısımlarda örneğe bir etkisi olmadı. Gayet muntazam bir şekilde oldu. O yüzden bu şekilde çalışacağız bu beremizde. Sizler de yaptığınız zaman zaten fark edersiniz. Şimdi öncelikle şuradan da 19 tane biz sayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 19 tane sayıyorum. 19 ile 20. trabzanın arasına bir tane işaretli takıyorum. Bunu neden takıyorum? Çünkü burası örneksiz olarak ilerleyecek. Orası benim başımın, yani alın kısmımın kırılacağı kısım. Oraya örnek uygulamayacağız. Bu 19 tane çakma trabzanım hep bu şekilde devam edecek. Devam ediyorum şimdi. 20 demiştik. 20, 21, 22, 3, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Evet, 52 tane çakma trabzanımızı yaptık. Şimdi sonda 5 tane kaydırma yapacağız. Bakın kaydırma nasıl? İpimi almıyorum. Tığıma ip almıyorum. Yanındakine yine tek kanadından batıyorum ve içinden geçiriyorum. Bunu da sıkmayın arkadaşlar çok. Sonradan çünkü üzerinde işlem yapması zor olacaktır. 2, 3, 4, 5. Evet, döndürüyorum. Şöyle bir tane zincir çekeceğim döndürüp. Bir zincirimizi çektik. Şimdi bakın bu 5 tane kaydırmaya yine 5 tane kaydırma yapacağım. Hemen şöyle yine arka kanadından alıyorum. İçinden geçiriyorum. 1. Yanındakini de alıyorum. 2. Arka kanadından alıyorum. 3. Arka kanadından alıyorum. 4. Arka kanadından alıyorum. 5. 5 tane kaydırmamızı yaptık. Şimdi direkt örneğimizi kurmaya başlıyoruz. İkinci sırada örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi ipimi doluyorum.
Yandakine bakın, kanat arka kanadından değil, normal ilmeğime batıyorum. Bir tane çakma trabzan yapacağım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Şimdi ipimi dolamıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Bu sık iğne yapmış olduğumuz aynı ilmeğin içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. Bakın 2 çıktım ve tekrar 2 de çıktım. İpimi doluyorum. Pardon, dolamıyorum arkadaşlar ipimi. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Sık iğne yapmış olduğum aynı gözeneğin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. İkili trabzan, 2 tane çıkıyorum. Kalan 2'yi çıkıyorum. Tekrar ipimi dolamadım. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Tığımda kalan 2 taneyi tek seferde çıkıyorum. İpimi doluyorum ve aynı gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum. Yani 2'de çıkmalı trabzan yapıyorum. Yine ipimi dolamadım. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 2'de çıkmalı trabzan yapıyorum. Bir, ikinciye sık iğne yapıyorum. Bir tane atlayıp ikinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum. İşaretlediğimiz yere kadar bu örneği uyguluyoruz arkadaşlar. Evet, bakın işaretimi koyduğum yere de yine batacağım. Evet. Şimdi kalan 19 tane çakma trabzanımı çakma trabzan olarak yine devam edeceğim. Ama nasıl yapıyorum? Bu şekilde değil de arka kanatlarına batarak yapıyorum arkadaşlar. Burası hep aynı şekilde ilerleyecek. Yani beremiz boyunca hep aynı şekilde ilerleyecek. Tutacağız. Arka kanadından alıyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde topladım. Bakın, bu örnekten sonra atlama yapmadım. 1, yine arka kanadından alıyorum. 2, arka kanadından alıyorum. 3, 4, 5. Evet, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Evet, 19 tane çakma trabzanım oldu burada. Şimdi buradaki eğer ilmekleriniz benimle aynı değilse, yani 58 tane ilmek üzerinden yapmadıysanız burayı kaç yapmanız gerekiyor? Şimdi bu baştaki 5 tane kaydırmamız sabit arkadaşlar. Yani öncelikle ilk başta çakma trabzanlarımız hep çift sayıda olması gerekiyor. Çift sayıda olduğunda örneğimiz kendini kurabilecek. Yani şu ortadaki hani 2 atlı, 1 atlıyoruz, ikinciye yapıyoruz ya, o yüzden çift olması gerekiyor. Şimdi zaten sonda 5 tane kaydırmamız var. O zaman buradaki sayı da tekli olması gerekiyor ki bu ortası çift kalsın ve bu örnek uygulansın. Yani ortada kalan ilmek sayımız çift kalsın, bu örneği uygulayabilelim. Yani 19 değil de 17 yapabilirsiniz, 15 yapabilirsiniz, 21 yapabilirsiniz. Bunun gibi, ama 19'dan fazla yapmayın bence. Bu 19 çünkü yetişkin için ideal. Yaş küçüldükçe işte 17 yapabilirsiniz, 15 yapabilirsiniz. Bunun gibi ilerleyebilirsiniz. Evet, şimdi tekrar döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine buradaki kaydırmalarımız aynen devam edecek. Örnekli sıramızı, bu sırada örneğimizi uyguladık. Bakın ters yönden görünüşü bu şekilde. Örneğimizin düz yönden, pardon, düz kısımdan görünüş bu şekilde. Şimdi 3 sıra hiç örnek uygulamadan çakma trabzanla gideceğiz ve arka kanatlarından alarak gideceğiz arkadaşlar. Şimdi burada saymamıza gerek yok. 3. sırada sayacağız buradan yine ve işaretimizi yine takacağız. Şu anda 1. çakma trabzanlı sıramız ve hep arka kanatlarından alarak gideceğiz. Yani örnekli kısmı da aynı şekilde. Şimdi bakın gidiyoruz. Arka kanatlarından alarak ilerliyorum. Bakın örnekli kısımda yine arka kanatlarından alarak ilerliyorum. Örnekli kısımda aynı şekilde. Sonda 5 tane kaydırmaya gelene kadar aynı işlemleri yapacağız. Sonda bakın arka kanatları hep örnekli kısımların arka kanatlarını alarak ilerliyorum. Çok kolay bir model ama çok da güzel gözüktü arkadaşlar. Ve yapımı da kolay. Hani hemen ilerleyen, böyle bir günde yapıp çıkabileceğiniz bir model. Başta atkısını da hani tanıtımında gösterdim. Öyle atkısıyla birlikte takım olarak hazırlayabilirsiniz. Yine onun da linkini açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Evet, sonuncuyu da yapalım. Şimdi sondaki o 5 tane kaydırmanın olduğu yere geldim. Burada yine bakın şöyle tutuyorum.
Yine arka kanatlarından alarak 5 tane kaydırmamızı yapıyoruz. Ve yaparken de lütfen çekmeyin ki bir üst sıraya geçtiğimizde kolaylıkla bu kaydırmaları yapabilelim. Yoksa çok zorlanırsınız. Arka kanatlarından 3, 4, 5 döndürdüm. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bakın aynı şeyleri yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Kaydırmamızı yaptık. İpimi doluyorum. Devam ediyorum yine arka kanadından alarak. Dediğim gibi 3 sıra bu şekilde arka kanadından alarak çakma trabzan örüyoruz. İkinci sıramızdayız. Hep arka kanatlarından alarak çalışmamı yapıyorum. Ve çakma trabzan yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar, buraya kadar arka kanatlarından alarak devam edelim. Sıra sonuna gelelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi 3. sıramızı yapıyoruz. Yine bir zincir çektim. Bu sırada sayıyoruz. 19 tane çakma trabzanımızı sayacağız. 1. Yine arka kanatlarından devam ediyorum. 3 sıra boyunca hep arka kanatlarından devam edeceğiz. Beremiz boyunca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet, buraya işaretleyici koyacağım. Şöyle 20.yi de yapıyorum. 19. ile 20. arasına şöyle işaretimi takıyorum arkadaşlar. Şimdi artık saymama gerek yok. Devam ediyoruz yine arka kanatlardan. 3. sıramızdayız. Evet, başa kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 5 tane kaydırmamızı yine yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Döndürdüm. Bir zincir ve yine 5 tane kaydırmamı yine yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 3 sıra örmüştük. Örnekli kısımdan sonra bakın, örnekli kısım burası, 1, 2 ve 3 sıra ördük. Şimdi örnekli kısımla devam edeceğiz. Örnekli kısımda örnek yapacağımız kısımlar arka kanatlardan olmuyor arkadaşlar. O yüzden şimdi ipimi doluyorum. Hiç ilmek atlamadım. İlk önüme gelen ilmeğime, bakın ilk önüme gelen ilmeğime bir tane çakma trabzan yapıyorum. Daha sonrasında bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Bakın 2 kere de çıkmalı trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne ve aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne ve ipimi doluyorum. Aynı yere trabzan. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. İpimi doluyorum ve aynı yere
trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Bir tane atladım. İkinciye sık iğne ve aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. İpimi doluyorum ve aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. İpimi doladım ve aynı yere bir tane trabzan. İşaretlemiş olduğumuz yere kadar bu şekilde geleceğiz arkadaşlar. Evet, işaretimizi takmış olduğumuz yere de yine yapıyorum. Sık iğne ve aynı yere tekrar trabzan. Hiçbir atlamıyorum şimdi. İpimi doluyorum. Direkt arka kanadından alarak devam ediyorum. Çakma trabzanlarıma ilmek atlamadım. Arka trabzanımdan 19 tane çakma trabzanımız burada devam edecek. Çünkü arka kanatlarından alıyoruz arkadaşlar. Evet, 19 tane çakma trabzanım oldu. Döndürdüm. Bir zincir çekiyorum ve yine arka kanadından alarak devam ediyorum. Arka kanattan alarak bu sırada saymıyoruz. Üçüncü sırada sayıyoruz arkadaşlar. Üçüncü sırada sayıp yine işaretleyicimizi takıyoruz. Çünkü dönerken üstten aşağıya örneğimizi kurarak döneceğiz. Yerimizi bilelim. Hani örneğimizi nerede bitirmemiz gerektiğini bilelim arkadaşlar. Şimdi bakın burada da yine örnekli kısmını yine arka kanatlarından alarak bu şekilde çakma trabzanla gideceğim. 3 sıra boyunca aynı işlemi tekrarlayacağım. Bu örnekli kısımda arka kanatlarından alarak 3 sıra boyunca yine aynı şekilde 3 sıra arka kanatlarından alarak çakma trabzan gideceğim. Daha sonrasında yine örneğimizi kuracağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ne kadar öreceğim? Baş çevremiz kaç santimse o kadar örmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle göstereyim tekrar. Bakın burası şu kısım bizim baş çevremiz. Ben yetişkin için yapacaktım. 58 santimlik bir ölçüm olacak. Ama ölçerken esneterek ölçmeye çalışın. Çünkü modelimiz esneyen bir model. Onun için böyle birazcık çekiştirerek ölçmemiz gerekiyor. O şekilde. Şimdi örelim. O kısma kadar söylediğim 58 santimlik olana kadar örüp gelelim. Arkadaşlar ben ördüm. Şimdi şöyle hiç esnetmeden ölçtüğümde 50 santimlik bir genişliğim var. Ama bakın şöyle göstereyim nasıl açılıyor. Bu şekilde açarak birazcık açarak esneterek ölçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında istediğimiz ölçüye geliyor arkadaşlar. Şöyle esneterek hatta şu kısım ölçseniz yeterli. Yani şu baş çevresindeki kısmı ölçseniz yeterli. Şöyle esneterek ölçün. Yeterli arkadaşlar. Evet şimdi bakın şöyle katladığımızda üst üste gelmiyor gibi olabilir. Sizi korkutmasın. O kısmı eklediğimizde düzelecektir. Örneğimiz de bu şekilde gayet güzel şık bir model oldu. Şimdi bunu ters kısımdan şöyle çevirelim. Ters kısımdan dikeceğiz.
dikiş yeri içte kalması gerekiyor. Şöyle. Şimdi ters döndürdüğümüzde ipimiz karşı tarafta kaldı. Hemen buradaki ilmeğimden alıyorum. Ve ipimi bu tarafa geçiriyorum. Tığ yardımıyla yapıyoruz. Eğer tığla zorlanırsanız iğneyle de yapabilirsiniz. Uzunca bir ip kesip daha sonrasında iğneyle dikebilirsiniz. Şimdi bakın bu taraftaki tek kanat almıştık hani. Şöyle ilmeklerimiz var. Buradan bunu karşı taraftan da arka kanadından alıyoruz. Diğer tarafından alıyoruz. Bakın böyle değil. Şu şekilde arka kanadından alarak birleşim yapıyoruz. İçinden kaydırıyorum. Bir tane buradan sıra sıra gideceğiz. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane de karşıdaki arka kanadından olacak şekilde alıyorum. Bakın buradan. Evet. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane de şu şekilde bakın karşı tarafın arka kanadından alıyorum. Çok sıkı sıkı birleştirmeyin ve sıra sıra da gidin. Her bir ilmekten birer tane alarak ilerleyin. Bir tane buradan alıyoruz. Bir tane karşı tarafın arka kanadından ve kaydırıyorum. İlmeklerimiz karşılıklı olarak denk gelmesi gerekiyor. Buna özen gösterelim. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane de karşı tarafın arka kanadından. Bir buradan, bir buradan. Bir buradan, bir buradan. Çok çekmeyin. Burası toplamasın. Dikkat edelim ona. Evet, şimdi sıra sonuna kadar şu baş kısma kadar gelelim arkadaşlar. Evet, bu 5 tane olan yere kadar geldim arkadaşlar. Şimdi burada ipimi keseceğim ve iğneyle devam edeceğim. O şekilde daha güzel olacak. Şimdi makasımızı alalım. İpimi şöyle uzunca da bırakıyoruz ipimizi. Şöyle birazcık uzunca bırakmamız gerekiyor. Çünkü şu orta kısmı da kapatacağız. Bunu keselim. Bir iğne yardımıyla devam edeceğiz. Şöyle tığımı da çekiyorum. İğnemizi alıyoruz. Ve bu kaydırma olan kısmı iğne yardımıyla dikeceğiz. Şimdi geldik bakın. Tam hizalıyorum. Karşıda ipim, ben bu tarafa geldim. Karşıda ipim, ben bu tarafa geldim. Bakın buradan birleştiriyorum. Evet. Şimdi başa kadar geldik. Şimdi bu orta noktanın kapanmasını istiyorum. Bunun için de bir tane şöyle ilmek aralarından bakın bir içeri giriyorum. Bir dışarı çıkıyorum. Şöyle bir içeri. Bir dışarı.
Bakın şu şekilde çektiğinizde zaten burası büzülüyor. Büzüşecek. O yüzden şimdi şöyle bir içeri, bir dışarı. Baş noktaya kadar, başa kadar aynı şekilde gelelim. Şöyle hafif de büzmeyi unutmayalım ilerledikçe. Bakın bu şekilde büzülüyor. Zaten bu kısmı kaydırma yapmış olduğumuz için çok kolay bir şekilde büzüşecek. Ve alt kısımlara muntazam bir şekilde alt kısımların görünmesini sağlayacak. Şunu herhalde yanlış. Tekrar geri çıktım. Burada bir hata yaptım. Dışarıdayım. İç tarafa gireceğim. Çekerken de büzmeyi unutmayın. Sonra kalıp kalmasın. Sonra ipiniz kesilebilir. Ona da dikkat edelim. Evet, sona kadar geldim. Şöyle büzdüm. Bakın ortası iyice kapandı gördüğünüz gibi. Boş kalan alanı da şu şekilde yapıyorum. Şöyle bir buradan bir de karşı noktasından alıyorum. Bir tane buradan ilmeklerden alıyoruz arkadaşlar. İlmekten alıyorum. Bir tane de karşıdan aldım ilmekten. Bir buradan, bir karşıdan. Ve bu ortayı iyice kapatmış olduk. Zaten oraya pompon da gelecek. Hiç açıklık bırakmadık burada. Gayet güzel oldu. Bir tane de düğüm atıyorum. Evet. Şöyle bunu da kısımda yürüttüm. Şimdi makasımla bu kısmı keseceğim. Evet. Döndürelim. Dikiş kısmını arkaya getirmeniz gerekiyor. Şöyle de kıvıralım. Evet, beremiz bu şekilde. Şimdi hazır pompon kullanacağım. Şöyle 2 tane bağcığı var. Bunları iç kısmından alacağım arkadaşlar. Şu tepe noktasında bakın bir bu taraftan alıyorum. Şöyle bir tane bu taraftan alacağım. Diğerini de bu taraftan alıyorum. Evet. Ve bunları bu alt kısımda bağlayacağım. Pomponunuz hazır yoksa kendiniz de pompon yapıp buna dikebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde bağcıklarını berenin iç kısmından geçirip bağlayabilirsiniz. Şimdi ben beremi yapayım, son haliyle gelelim. Evet, beremizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir bere oldu. Bakın çok şık, çok güzel oldu. Şimdi atkısını da koyalım yanına. Bakın atkısıyla birlikte tam bir takım oldu. Böyle hemen bir günde yapın. Sonraki gün kullanın gidin tarzında. Çok güzel. Fazla da hani bere bir ipten çıkıyor. Atkıda 1,5-2 ipten çıkıyor. 3 iple tam bir takım yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım rahatlıkla ve kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Elimden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda mutlaka sorun.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize eline koluna sağlık ve hepinize sağlıklı günler dilerim.